La Rinconada, dünyanın en yüksek rakımlı ve insanların bulutların üzerinde yaşadığı gökyüzüne en yakın yerleşim yeri. Dünyanın en yüksek rakımlı insan yerleşimi olan, dikey olarak 5 kilometre yükseklikteki bu dağlık şehirde 50 binden fazla insan yaşıyor. Bu şehre insanlar zengin olma hayaliyle gelmiş ve şansı olan kişiler amacına ulaşmış. Videoya devam ederken bu tarzda daha fazla içerikten haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. La Rinconada, yükseklik 5100 metre, o kadar yüksektir ki ekvatordan sadece 14 derece uzakta olmasına rağmen hava durumu Grönland'ın batı kıyısına benzer. Bu nedenle yazlar ıslak, kışlar kuru, günler soğuk ve geceler dondurucudur. La Rinconada'nın yıllık ortalama sıcaklığı yalnızca 1-2 derecedir. Deniz seviyesinde yaşayan insanlar Rinconada oksijen takviyesi almak zorunda kalıyor. Modern dünyadan uzak, suçluların kol gezdiği bir şehir burası. Bölgede banka gibi işletmeler olmadığı için halk altın ve paralarını yanında taşıyor. Bu nedenle hırsızlık ve yaralama oranı oldukça yaygın. Şehirdeki çöp ve atıklardan dolayı kaynaklanan kötü kokuya alışması zor. Ancak bu faaliyetler çevresel ve sosyal sorunları da beraberinde getirebilmektedir. Burada belli bir sistem olmadığı için çöpleri halk sokaklara atıyor ve kimse toplamıyor. La Rinconada, zorlu iklim koşulları ve yüksek rakım nedeniyle yaşamı zorlayıcı bir yer olarak ün yapmıştır. Kasabaya ancak dar bir dağ yolu üzerinde ulaşılabilmektedir. Gerçekte La Rinconada bir şehirden çok bir yerleşim yeridir. Yol, su tesisatı ya da kanalizasyon sistemi yoktur. Evler yalıtımı çok az olan veya hiç olmayan oluklu teneke kulübelerden oluşuyor. Halk tuvalet ve banyo ihtiyacını ortak alanlarda gideriyor. Burada yaşayan çoğu insan göçmenlerden oluşuyor. Bu yerleşim yerindeki erkeklerin tamamı madenlerde çalışır. Peruan dağlarının yükseklerinde, ağaç sınırının çok yukarısında yıllar geçtikçe büyüyerek bir şehir statüsüne ulaşan altyapı olarak altın madenciliği kampı şehridir. Burada yaşayan insanlar genellikle zorlu çalışma koşulları altında altın madenciliği ile uğraşmaktadır. Madenciler altından sonra burada en çok bulunan ikinci madde olan cıvayı kullanarak altını elle çıkarır. Bu nedenle de La Rinconada'daki toprak, hava, su ve kar, nehrin aşağısındaki hemen hemen her yönden kirlenmiş durumdadır. Aslına bakarsanız dünyanın en yüksek şehri Rinconada aynı zamanda dünyanın en fakir ve en hüzünlü şehri gibidir. Kadınlar rüzgarda ve yağmurda altın arıyor, elleri yara için kötü kısmı bunu yapmak zorundalar. Diğer maden kasabalarının aksine La Rinconada bir şirkete ait değildir. Tam tersine burada faaliyet gösteren madenlerin neredeyse tamamı gayri resmidir. Yönetim ya da kanunlar yoktur. Bu nedenle bölgenin şartlarının iyileşmesi de olası değildir. Madene izinsiz girmek isteyenler için vur emri olan tabelalar var. Madende kadınların çalışması esasında yasak çünkü altına kadınlar dokunduğunda uğursuzluk getireceğine inanıyorlar. Bölgeden çıkarılan altın burada yaşayanlara bir fayda sağlamaz. Dağdan çıkan altının çoğu doğrudan kara borsaya gider. Daha da tuhafı madencilik şirketi Korporasyon Ananea çalışanlarına maaş ödemez. Bunun yerine Cachorio adı verilen bir çalışma sistemi altında faaliyet gösterirler. Bu sistemde çalışanlar 30 gün ücretsiz çalışır ve 31. günde taşıyabilecekleri kadar cevher almalarına izin verilir. Ancak almalarına izin verilen kayanın ne kadar altın içerebileceğini söylemenin bir yolu yoktur ve çoğu zaman çok az altın içerir. Şans yüzlerine gülmediğinden kendilerine ayrılan o günde hiçbir şey bulamazsa o ayı para almadan tamamlamış oluyor. Fakat çalışanlar kendi hakkını alacağı gün için madene bulduğu altını saklayıp kendi gününü garanti altına almaya çalışıyor. Şirketin geleneksel olmayan bir ödeme sistemi kullanmasına rağmen madenciler bölgeye akın etmeye devam ediyor. 8 gram bir yüzüğün üretiminde doğaya 20 ton atık bırakır. 2001 ile 2009 yılları arasında La Rinconada'nın nüfusu 2 katından fazla arttı. Burada yaşayan insanlar genetik olarak bu yüksekliğe uyum gösterebilse de araştırmacılar bölgede yaşamanın oldukça sağlıksız olduğunu dile getiriyor. Bunun nedeni hem sağlıksız hijyen koşulları, hem düşük oksijen miktarı, hem de altın madenciliği ve devamında havaya yayılan civadır.
Aslında yüksek yerleşim yerinde yaşamak insanlar açısından hiç de kolay değil. Çünkü yükseklik arttıkça atmosfer basıncı, sıcaklık, havadaki oksijen miktarı ve nem azalıyor. Ayrıca atmosferin yoğunluğunun azalması nedeniyle yüksek irtifalarda güneşin zararlı etkileri çok daha belirgin şekilde hissedilir. Bu durumda organizma oksijen eksikliğinin yol açtığı problemleri engellemek ve oksijen ihtiyacını karşılamak için daha hızlı nefes alıp vermeye başlar ve kalp ritmi hızlanır. Ancak vücudun yüksek irtifa koşullarına uyum sağlayabilmesi için belirli bir süreye ihtiyaç vardır. Genellikle 2500 metre yüksekliğe kadar insan vücudunda kandaki oksijen seviyesinin azalmasından kaynaklanan belirgin sorunlar görülmez. 5300 metre arasındaki irtifalarda kandaki oksijen doygunluk oranı %90'ın altına düşer ve vücudun yüksek irtifaya uyum sağlayabilmesi için vücut fonksiyonlarında bazı değişiklikler ortaya çıkmaya başlar. Araştırmalar çok eski dönemlerde de insanların yüksek rakımlı bölgelerde yaşadığını gösteriyor. Örneğin Peru'da yaklaşık 12.000 yıl öncesine ait kurulu yerleşim bölgeleri olduğu biliniyor. Bu bize insanların yüksek irtifalarda yaşamaya genetik olarak uyum sağlanabildiği anlamına gelir. Şehir irtifa hastalığının yaygın olduğu yerleşim yeridir. Burada üniversite yok, üniversite öncesi eğitim süreci çok küçük bir okulda tamamlanıyor. Şehirde hastane de yok, 2-3 odalı klinik mevcut. Gece hayatı acımasız, henüz reşit olmamış kızlar mekanlarda çalıştırılıyor. Burada insanlar oksijen yetersizliğinden ölmese de bıçaklama ve AIDS hastalığından vefat ediyor. Çünkü bahsettiğim gibi karakol ve polis olmadığı için suç oranı yüksek, bu duruma karşı çıkan kimse de yok. Ne çağ dışı bir yaşam tarzının olduğu, zengin olma hayaliyle yaşayan insanlardan ve yaşanması zor bir yerleşim yerinden bahsettik. Son olarak yüksek irtifa hastalığı modern çağımızda sürekli artış gösteren bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. İrtifa sadece La Rinconada'da değil, yüksek irtifaya yolculuk yapan sporcu, mesleki dağcı veya kurtarma çalışanı olan herkes, yüksek rakım hastalığı gelişme riski altındadır. Yüksek irtifa hastalığı, hafif bir baş ağrısı ve yıpranma derecesinden yaşamı tehdit eden akciğer ve beyin ödemine kadar değişebilen deniz seviyesine göre 1500 metrelik rakımın üzerindeki yüksekliklerde oksijen miktarı ve basıncın azalmasına bağlı gelişen bir hastalıktır. Hastalık yüksek irtifaya ilaveten tırmanışın hızı, oluşan efor, uyuma yüksekliği ve kişinin bireysel duyarlılığına da bağlı olarak değişkenlik gösterir. Hastalığa bağlı semptomlar ağırlık derecesine göre efor kısıtlaması, istirahat ve kısa mesafeli inişlerle önlenebildiği gibi ağır vakalarda ilaveten medikal ve hiperbarik oksijen gibi kompleks tedavilere ihtiyaç duyabilir. Bir videonun daha sonuna geldik. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.